Sümerler, Mayalar ve Antik Mısır. Bu üç büyük medeniyetin günümüzde keşfedilen izlerinde ilginç bir ortak nokta var. Anunnakiler. Bu videomuzda birçok arkeoloğun, bilim adamının ve milyonlarca insanın ilgisini çeken Antik Mısır, Mayalar, Sümerler ve Anunnakiler bağlantısını inceleyerek oldukça ilginç bazı bilgileri siz değerli izleyicilerimize sunacağız. Anunnakiler, gökten inenler anlamına gelen bu kelime ile her biri kendi zamanında en parlak ve güçlü devletler olan, astroloji ve bilim dallarında başarılı işler ortaya çıkaran ve ilginçtir ki aniden ortaya çıkıp yine aniden kaybolan Sümerler, Antik Mısır ve Mayalar gibi medeniyetlerde sıkça karşılaştığımız dünya dışı varlıklara verilen isimdir. Bu üç büyük medeniyet, kendi dönemlerinin bilim ve teknoloji alanında en gelişmiş ve en güçlü medeniyetleri olarak bilinmektedir. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen tabletleri ve bulgulara göre söz konusu medeniyetlerin birbirinden çok uzak ve farklı dönemlerde var olmasına rağmen birçok ortak yönü bulunmaktadır. Bunlardan en çok göze çarpanı ise hepsinin de gökten inen varlıklar ile teması olduğu ve bunlara tanrılar adını verdikleri bilgisidir. Üç medeniyete ait yapılan kazılarda ortaya çıkan tabletlerde gökten inenlere çeşitli yiyecekler ve saf altın verildiği yazılmış, taş işlemelerde ise gökten inen varlıklara altın hediyeler ve yiyecekler sunarken işlenmiş figürler bulunmaktadır. Amerika'da yaşamış Maya medeniyetine ait bölgede yapılan kazı çalışmalarında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış astronot kıyafetli taş heykeller bulunmuştur. İşin ilginç tarafı, farklı zamanlarda ve birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşamış Sümer medeniyeti topraklarında da neredeyse Mayaların taş heykellerinin aynı heykeller bulunmuştur. Daha önceleri bu durum birbirine benzerliği dışında pek dikkat çekmemiştir. Fakat son bulunan Sümer tabletleri arkeologların oldukça dikkatini çekti. Bulunan tabletlerden birinde aynen şöyle yazıyordu: gökten inen eller insanlara bilmedikleri şeyleri öğretiyor ve bunun karşılığında altın, yiyecek ve değerli madenlerden alıyorlar. Bu yazılan önce bir hayal gibi görünüyordu. Fakat araştırmalar devam ettikçe Sümerlerin astroloji alanında oldukça ileri bir bilgiye sahip oldukları anlaşıldı. Düşünün, tekerlek bile yeni icat edilmişken Sümerler uzayı ve gezegenleri inceleyerek güneş sistemi haritası çıkartmışlardı. Bu güneş sistemi haritası günümüzde gözlemleyebildiğimiz güneş sistemini aynen anlatıyordu. Sadece küçük bir fark vardı. Güneşin etrafında dönen gezegen sayısı günümüzde gözlemlediğimiz sayıdan bir fazlaydı. Sümerler bu fazla gezegeni Anunnakilerin yaşadığı yer olarak göstermişti. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak gelelim günümüze. Geçtiğimiz yıllarda NASA, Güneş sistemimizde şimdiye dek gözlemleyemediğimiz bir gezegenin varlığına dair bulgular var şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat hala bu gezegene dair somut bulgular elde edemedik. Sümerler ise günümüzden binlerce yıl önce Güneş sistemi haritası çıkarmış, tüm gezegenleri haritada anlatmış. Hatta gezegenlerin sıralamalarını bile büyüklüklerine göre bugün elimizde olan bilgiler ile birebir aynı işlemişlerdi. Bulduğumuz tabletlerde ise bu bilgileri kendilerine Anunnakilerin verdiğini söylemişlerdi. Sümerlerin tek uzman olduğu konu uzay ve astronomi değildi. İlk hukuk sistemi, hükümet ve meclis yönetimi, yazının icadı, tekerleğin icadı ve birçok ilaç çeşidi ve mineralleri bulan medeniyet yine Sümer medeniyetiydi. Tabletlerde yazanlara göre Sümerler bu bilgilerin hemen hemen hepsini gökten inen ellilere yani Anunnakilere borçluydu. Gelelim yine kendi çağında parlak bir dönem yaşayan Mayalara. Mayalar da Sümerler gibi ileri derece uzay ve astronomi bilgisine sahipti. Yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan taş işlemeler tıpkı Sümer medeniyetine ait olan taş heykellere benziyordu. Bu heykeller günümüzde kullanılan astronot kıyafetli insanlara benziyordu ve heykellerin yanında uçan cisimler işlenmişti. Mayalar da Sümerler gibi Güneş sisteminin haritasını çıkarmış ve tarihte ilk olarak bir yılı 365 gün olarak hesaplayarak bir takvim oluşturmuşlardı. Bu takvim dünyanın Güneş'in etrafında döndüğü süre hesaplanarak oluşturulmuştur ve günümüzde de bu takvim kullanılmaktadır. Ayrıca bulunan Maya kalıntılarında tıpkı Sümerler'de olduğu gibi gökten gelen tanrılara çeşitli yiyecekler ve altınlar sunulmaktadır. Antik Mısır'da bahsettiğimiz diğer iki medeniyete benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Yine kendi çağında oldukça parlak bir dönem yaşamış, bilim ve astroloji alanında uzmanlaşmış bir toplumdur. Antik Mısır zamanından bu yana dimdik ayakta duran piramitler olağanüstü bir nizam ve hesaplama ile yapılmıştır. Yine Antik Mısır'a ait buluntularda tıpkı diğer medeniyetlerde olduğu gibi uzaydan gelen varlıklar ve uçan cisimler işlenmiştir. İlginçtir ki bu medeniyette de gelen ziyaretçilere
altın ve değerli madenler verildiği anlatılmıştır. Elde edilen Sümer tabletlerinin bazılarında Anunnakiler için altın dönemi şu şekilde anlatılmıştır. Anunnakiler insanlara bilgi veriyor ve karşılığında altın ve değerli madenler alıyor. Bu altınların gezegenlerinde güneşin zararlı ışınlarından korunmak için gerekli olduğunu söylüyorlar. İlk bakışta bu açıklama biraz saçma gelebilir. Fakat son yıllarda bilim adamları saf altın tozu ile ozon tabakasının denilen bölgesinin onarılabileceği varsayımını konuşuyor ve araştırmalar devam ediyor. Ayrıca tabletlerden elde edilen diğer bir bilgiye göre altın tozunun cildi beslediği ve zararlı ışınlardan koruduğu bildiriliyor. Öyle ki daha sonraki kazılarda bulunan tabletlerde Sümerlerin özellikle sıcak yaz aylarında vücutlarını zararlı ışınlardan korumak için altın tozu kullandığı anlatılıyor. Ayrıca tabletlerin bir tanesinde Antik Mısır Kralı 3. Ramses'in varisine yazdığı mektupta Anunnakilerin kendilerine verdiği haritada altın rezervlerinin yerini bildirdiği anlaşıldı. Bu gelişme üzerine hemen arkeologlar haritada gösterilen bölgeye gidip kazı çalışmalarına başladılar. Fakat kazıda elde edilen sonuç inanılır gibi değildi. Haritada gösterilen bölgede yaklaşık 10.000 yıl önce bir maden açılmış ve tüm altın çıkartılmıştı. Arkeologlar madende yapılan araştırmalar sonucu madenin Sümerler döneminden bile önce boşaltıldığı sonucuna ulaştılar. İlginç olan bir diğer detay ise Sümer metinlerinde anlatılan Anunnakilerin çıkarttığı ve hastalık yayan mavi taş. İlk bakışta altın rezervlerinin yerini söyleyen medeniyet için mavi taş neden ilginç olsun ki diyebilirsiniz. Fakat Sümerler mavi taş terimini uranyum için kullanmışlardı. Öyle ki 70'li yılların sonunda bir maden şirketi uranyum çıkarmak için Afrika'da çalışmalara başlamış fakat araştırmalar sonucu orada olması gereken uranyumdan çok daha azının bulunduğunu fark etmişlerdi. Maden alanında detaylı bir çalışma yapan firma yapılan testler sonucu binlerce yıl önce bölgenin çok büyük bir uranyum kaynağı olduğu ve bir şekilde bu uranyumun buradan çıkartıldığı gerçeğiyle yüzleşti. Bulunan Sümer tabletlerinde anlatılan mavi taşın çıkarıldığı bölgeyi gösteren harita ise tam da firmanın maden çalışması yaptığı bölgeyi işaret ediyordu. Yani Sümerlerin anlattığı mavi taş günümüzde uranyum dediğimiz madde olarak karşımıza çıkıyordu ve binlerce yıl önce birileri tarafından oradan alınmıştı. İlginçlikler bitmiyor. Bir diğer ilginç konu ise başka bir videomuzda detaylı olarak anlattığımız Nalce işaretleri ve Sümer Maya bağlantısıdır. İlk olarak Güney Amerika'da keşfedilmiş ve daha sonra dünyanın birçok bölgesinde bulunmuş kilometrelerce geniş çaplara sahip Nalce işaretleri, Sümer ve Maya kazılarında bulunan tabletlerdeki işaretlerle birebir aynıdır. Söz konusu şekiller binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir ve kimler tarafından niçin yapıldığı bilinmemektedir. İnsanlık tarihinin yapı taşı olarak adlandırılan Sümer, Maya ve eski Mısır medeniyetleri ile ilgili araştırma videolarımız hakkında merak ettiğiniz her konuda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Sizler de değerli düşüncelerinizi ve konu hakkındaki bilgilerinizi yorum bölümünden bizler ve değerli izleyicilerimiz ile paylaşabilir, bilgi alışverişine dahil olabilirsiniz. Teşekkürler. Yaşadığımız gezegen ve tek evimiz olan dünya, bildiğimiz, bilmediğimiz birçok gizemi üzerinde barındırıyor. Bu gizemlerden bazılarına ulaştık. Fakat hala ne olduğunu anlayamadık. Uzmanlara göre bazılarına ise hala ulaşamadık. Öyle ki dünya üzerinde bulunan okyanusların henüz sadece %5'lik bir kısmını araştırma şansımız olmuş. Balta girmemiş ve hiçbir insanın ayak basmadığı ormanları ve bölgeleri saymıyoruz bile. Bu videomuzda siz değerli okuyucularımıza Nazca çizgileri nedir, nerededir ve nasıl yapılmıştır sorularının cevabını aktaracağız.